Selam arkadaşlar. İlk olarak videoma bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ankara'daki Trench Crusade War Game topluluğu bana birbirinden güzel miniler gönderdiler. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve ilk olarak tabii ki Sorcerer'la başlıyoruz. Hadi başlayalım. Bugün Trench Crusade Court of Seven-Headed Serpent projesiyle başlıyorum. Sorcerer modelini baştan sona boyayacağız. Bu modelde özellikle karanlık ve kirli bir grimdark atmosfer oluşturmak istedim. Ama modeli tamamen karanlığa gömmek yerine ateşi ve sıcak renkleri ana odak noktası olarak kullanacağım. Ten üzerinde soluk ve doğaüstü bir görünüm, iç organlarda mor ve bordo tonları, kumaşta ise oldukça koyu bir renk tercih edeceğim. Ayrıca model için kendi hazırladığım özel bir zemin var. Figürün teması uyum sağlaması için kayalarla çevrili eski bir taş sunak şeklinde tasarladım ve bunu 3D yazıcıda bastım. Videonun sonunda hem modeli hem de zemini bir araya getirip küçük bir diorama görünümü elde edeceğiz. İlk olarak bütün modeli siyah astar ile hazırladım. Siyah astar kullanmamın en önemli nedeni modelin genel atmosferi. Sorcerer oldukça karanlık bir karakter ve özellikle derin bölgelerde siyahın kalmasını istiyorum. Primer kuruduktan sonra yukarıdan daha açık bir renk uygulayarak zenital highlight yaptım. Burada amacım modeli tamamen beyaza çevirmek değil, ışığın yukarıdan geldiğini düşünerek baş, omuzlar, kolların üst yüzeyleri ve kumaşın dışarı doğru çıkan kıvrımları gibi bölgelere daha fazla açık renk bırakıyorum. Derin bölgeler ise koyu kalıyor. Böylece kontrast boyalara geçtiğimizde modelin ışık ve gölge haritası daha ilk aşamadan ortaya çıkmış oluyor. Ten için Dreadful Visage kullandım. Sorcerer'ın teninin sağlıklı ve doğal görünmesini istemiyorum. Burada daha çok ölü, soluk ve hafif morumsu bir ten elde etmeye çalışıyorum. Boyayı ince ve kontrollü şekilde uyguluyorum. Özellikle kollar çok ince olduğu için boyanın çukur bölgelerde aşırı birikmemesine dikkat ediyorum. Zenital sayesinde Dreadful Visage açık bölgelerde daha soluk, gölgelerde ise daha koyu ve morumsu bir karakter kazanıyor. Bu aşama her bölgenin tamamen homojen olması gerekmiyor. Hatta küçük ton farklılıkları bu modelde avantaj. Çünkü yaratığın teninin organik ve biraz rahatsız edici görünmesine yardımcı oluyor. Yüz ve kafatası çevresinde ise detayları kaybetmemek için fırçadaki boya miktarını biraz daha kontrollü tutuyorum. Şimdi modelin açıkta kalan organik bölgelerine geçiyorum. Burada kullandığım ana renk Sigvald Burgundy. Özellikle göğüs altındaki ve karın bölgesindeki dokulara uyguluyorum. Bu renk soluk ten ile oldukça güçlü bir kontrast oluşturuyor. Ama yine tek kat boya sürüp bırakmak yerine bazı çukur bölgelerde rengin biraz daha yoğun kalmasına izin veriyorum. Böylece organların arasında doğal bir derinlik oluşuyor. Aynı rengi bazı küçük detaylarda ve modelin farklı noktalarında tekrar kullanarak renk paletin bütünlüğünü koruyorum. Buradaki amaç mümkün olduğunca fazla renk kullanmak değil. Tam tersine birkaç ana rengi modelin farklı bölgelerinde tekrar ederek bütün figürü birbirine bağlamak. Sorcerer'ın büyük kumaş bölümünde Black Lotus kullanıyorum. Bu renk projenin genel görünümü açısından benim için oldukça önemli. Çünkü kumaşı tamamen düz yapmak yerine çok koyu ama içerisinde hafif soğuk bir karakter bulunan bir ton elde ediyorum. Boyayı kumaşın kıvrımlarına doğru yönlendiriyorum ve derin bölgelerde biraz daha fazla pigment bırakıyorum. Zenital Highlight burada da işimizi kolaylaştırıyor. Kumaşın yukarı bakan kıvrımları daha açık kalırken iç bölgeler neredeyse siyaha yakın oluyor. Bu büyük koyu alan aynı zamanda modeldeki ateş, altın ve açık ten renklerinin çok daha güçlü görünmesini sağlıyor. Yani kumaş burada sadece kendi başına bir renk değil, modelin geri kalanını öne çıkaran bir arka plan görevi görüyor. Kumaşı tamamladıktan sonra bacaklardaki sargılara geçiyorum. Burada önce Bone White ile temiz bir temel oluşturuyorum. Ardından bütün sargıların üzerinden Skeleton Horde geçiriyorum. Böylece kumaşın koyu Black Lotus tonundan ayrılan eski ve kirlenmiş bir bez görünümü elde ediyorum.
Şimdi metal bölgelere geçiyorum. Gümüş renkli metal parçalar için lead belcher kullanıyorum. Bıçak ve diğer küçük metal detayları ince bir kart halinde boyuyorum. Altın ve bronz görünmesini istediğim parçalarda ise Retributor Armor kullanıyorum. Özellikle Sorcerer'ın elindeki halka şeklindeki parçada bu rengi kullandım. Retributor Armor tek başına oldukça parlak bir altın. Ben burada daha eski ve kullanılmış bir metal görünümü istediğim için üzerine Raycland Flash Shade uyguluyorum. Flash Shade özellikle girintilere yerleşerek altının parlaklığını biraz kırıyor ve metale sıcak, eskimiş bir görünüm kazandırıyor. Sonrasında çıkıntılı kenarlara tekrar küçük metal highlightları ekleyeceğim. Burada özellikle altını tekrar çok parlak hale getirmiyorum. İstediğim sonuç yeni cilalanmış bir metal değil. Sorcerer'ın dünyasına ait eski ve karanlık bir obje. Şimdi modelin en dikkat çekici bölümlerinden birine, ateşe geçiyoruz. Ateşte klasik highlight mantığını biraz tersini düşünüyorum. Çünkü ateşin en sıcak noktası aynı zamanda en açık bölge. Bu nedenle ateşin kaynağına yakın alanlarda florescent yellow kullanıyorum. Ardından dışarı doğru ilerledikçe florescent orange ekliyorum. En dıştaki ve daha soğuk alev uçlarında ise magma drought flame ile turuncu ve kırmızı karakteri güçlendiriyorum. Burada renkler arasında tamamen sert çizgiler bırakmak istemiyorum. Sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya doğru doğal bir geçiş oluşturmak önemli. Aynı sistemi hem kılıçtaki alevlerde hem de baş çevresindeki ateşte uyguluyorum. Bu iki güçlü sıcak nokta modelin geri kalanındaki soğuk ve karanlık renklerle ciddi bir kontrast oluşturuyor. Ateş tamamlandıktan sonra OSL yani Object Source Lighting aşamasına geçiyorum. Burada temel fikir çok basit. Ateş gerçekten ışık yayıyor olsaydı çevresindeki hangi yüzeylere ulaşırdı? Örneğin kılıçtaki ateşin hemen yanındaki el, kol ve yakın detaylar bir miktar sıcak ışık almalı. Başın üzerindeki ateş de boynuzlara, kafaya ve omuzların üst kısmına hafifçe yansıyor. Burada en önemli nokta abartmamak. Işık kaynağı her zaman yansıttığı yüzeyden daha parlak olmalı. Bu nedenle önce çok hafif turuncu yansımalar ekliyorum. Ateşe yaklaştıkça renk biraz daha güçleniyor. Uzaklaştıkça tamamen kayboluyor. Bu küçük dokunuş modelde ateşin sadece boyanmış bir detay değil, gerçekten ışık üreten bir kaynak gibi algılanmasını sağlıyor.
Elimdeki tabletin üzerindeki sembolü Baal Red ile boyuyorum. Aynı rengi sembolden gelen kızıl ışığı hissettirmek için tabletin ışık alan kenarlarına da çok kontrollü ve az miktarda uyguluyorum. Böylece sembol yüzeye çizilmiş gibi kalmak yerine hafif ışık yayıyormuş gibi hissi veriyor. Detayları yeniden ortaya çıkarmak için Bone White ile hafif bir dry brush yaptım. Bu aşama özellikle vücuttaki dövmeleri, yüzey dokularını ve çıkıntılı detayları hızlı şekilde yeniden görünür hale getirdi. Fırçada çok az boya bırakıyorum. Amaç modeli beyazlatmak değil, sadece yükseltilmiş yüzeyleri yakalamak. Kafa tasları, kemikler ve bazı açık detaylarda da Bone White kullanıyorum. Saf beyaza çıkmak yerine bu hafif sıcak ton modelin kirli atmosferini koruyor. Bu aşamada bütün modele tekrar bakıp kaybolmuş küçük detayları kontrollü highlightlarla geri getiriyorum. Model bittikten sonra zemine geçiyorum. Bu proje için standart bir zemin kullanmak istemedim. Sorcerer'ın karakterine ve pozuna baktığımda bana bir ritüelin merkezinde duruyormuş hissi verdi. Bu nedenle figürün zeminine uyacak şekilde kayalarla çevrili bir taş sunak tasarladım ve 3D yazıcıda bastım. Merkezde Sorcerer'ın duracağı yükseltilmiş bir yuvarlak platform var. Ön taraftaki taş basamaklar gözü doğrudan modele doğru yönlendiriyor. Platformun çevresindeki büyük kayalar ise hem kompozisyonu çevriliyor hem de base'in doğal zemininin bir parçası gibi görünmesini sağlıyor. Base'in alt kısmında Agrax Earthshade ile genel bir wash uyguladım. Siyah taşların üzerinde ise Black Wash kullanarak girintileri daha da derinleştirdim. Zemin üzerinde halka biçimli enerji bölümünde önce açık bir temel oluşturdum. Merkezde floresan yellow kullanarak ışığın en güçlü olduğu bölgeyi belirledim. Ardından magma drought flame ile bu parlak alanı çevredeki sıcak tonlara bağladım. Böylece modelin elindeki ateşle zemindeki halka aynı enerji sisteminin parçası gibi görünmeye başladı. Taşlarda daha sonra kuru fırça ile kenarları ortaya çıkardım. Aralara küçük taşlar, toprak dokuları ve doğal yoruma malzemeleri ekledim. Bazı noktalarda az miktarda otlar kullandım. Yeşili özellikle sınırlı tuttum. Çünkü zeminin terk edilmiş kuru ve karanlık atmosferini bozmak istemedim. Skull ve rubble detayları da zemini küçük bir savaş alanına dönüştürüyor. Ve son kontroller. Bu aşamada özellikle metal kenarların okunabilirliğini, kumaş kıvrımlarını, ateşin parlaklığını ve OSL'nin yoğunluğunu kontrol ediyorum. Gerekli yerlerde çok küçük düzeltmeler yapıyorum.
Zemin üzerinde kafatası ve taş detaylarına son bir highlight ekliyorum. Ama bu noktada modeli fazla çalışmamak da önemli. Bazen son %5'i düzeltmeye çalışırken daha önce elde ettiğimiz doğal sonuçları kaybedebiliriz. Bu nedenle istediğim kontrast ve atmosfer oluştuğunda fırçayı bırakıyorum. Ve Sorcerer tamamlandı. Bu modelde en sevdiğim şey sıcak ve soğuk renklerin oluşturduğu kontrast oldu. Black Lotus ile yaptığımız koyu kumaş ve soluk ten, ateşin sarı, turuncu ve kırmızı tonlarını çok daha güçlü gösteriyor. Lead Belcher ve Retributor Armor detayları modeli boğmadan küçük odak noktaları oluşturuyor. Özel olarak hazırladığım taş sunak zemin ise modeli tek başına bir oyun figüründen küçük bir sahneye dönüştürüyor. Bu Trench Crusade projemin Sorcerer'ıydı. Projeye diğer modellerle devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve serinin devamını görmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki modelde görüşmek üzere.